Şimdi şurada bakıyoruz arkadaşlar. Bunun tam ortasında şöyle bir çemberin yarısı var. Tam bu şimdiki çizdiğimiz üst çizginin ortasında. Bu toplamda çap olarak 800. Demek ki yarı çapı 400. Ve ben buradan kaldırıma geçiyorum. C enter deyip şu merkeze tıklayıp 400 yazarsam, aynısı buralar için de geçerli arkadaşlar. 400. Şurası için de geçerli. Gördüğünüz gibi bunlarda da aynı çünkü. Bu gören karenin düşey kısmının şuradaki ile ilgili kısmı çapı 800'lü, yarı çapı da 200. Ve böylece şuralarda böyle bir kısımlar oluşacak. Şimdi şuralarda bir durum var. Yani nasıl bir durum? Yuvarlatılmış bir kısım var. Baktığımız zaman bununla diğerinin arasında bir yuvarlatılmış bir değer var. Bu değer 100'dür arkadaşlar. Ve biz onu şimdi fillet ile yuvarlatmayı yapabiliyorduk. F enter deyip radius değerini 100 yazarak bir bu çizgi çemberine bir de buna tıklarsam, bakın gördüğünüz gibi burada yuvarlatmayı kendisi yaptı. Aynısını komple yapacağım için M seçeneğiyle yapalım bu sefer arkadaşlar. Tek tek uğraşmayalım. M yazdım. Çoklu kopyalama yöntemiyle çoklu yuvarlatma yöntemiyle bunu hallettik. Gördüğünüz gibi bu şekilde burada yuvarlatma olarak 100 olarak birleştirdim çemberleri ve enter'a basıyorum. Şeklime bakıyorum. Şeklime baktığım zaman ve böylece bir yuvarlatma var. Evet, ve diğer lüzumsuz çizgiler silinecek. Lüzumsuz olan çizgiler var şunlar. Bunlar ne yapabiliyorduk? Trim komutuyla tr enter diyerek, bakın şöyle pencere çekerek de birden bunları yok etmek mümkün. Şu şekilde pencereyle yapıyorduk. Ve şuradaki bize şimdilik yaramıyor. Delete ile silebilirim. Şekle baktığım zaman aynen bizim yaptığımız çalışmayla bu benziyor.